Orabox'tan tüm saat severleri tekrar selamlıyoruz. Burak Bayram'la beraber yine kamera karşısındayız. Her ne kadar çok bulaşmak istemesek de ikinci el sektörü marketin önemli detaylarından biri. Evet. Ve son dönemde de bu konuyla ilgili çok soru geldiği için beraberce bu konuyu bir konuşmak istedik. Konu çok detaylı ama hani ikinci elin tanımı nedir? Yani ikinci el konuşuyoruz hep de senin için ikinci el ne ifade ediyor? Bence yetkili bayi satış kanalıyla satılmayan her saat ikinci el. Evet. Yani bunun üzerinde jelatinlerinin hepsinin olması, yarısının olması, çiziksiz olması, çiziksiz sertifikası var, yok kutusu var, onun kutusu değil falan. Sıfırdan farkı yok, hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer bunu siz bayinin ya da üretici markanın yetkilendirdiği kanaldan almadıysanız ikinci el bir saat alıyorsunuz demektir. Ya bu da zaten İngilizce'de aslında güzel bir kelime var. Pre-owned. Yani pre-owned, daha önceden sahip olunmuş. Çünkü kesinlikle birileri bu parayı vermiş ve almış öyle ya da böyle. Resmi kanaldan çıkmış ve ikinci el olarak değerlendirilmesi gerekir diyorsun. Sana göre nedir yani ikinci el piyasasını etkileyen faktörler başlıca sence? Birçok faktör var ve bunlar birbirine bağlı olarak gelişiyorlar ama ilk başta bazı modellere olan ilginin artması, bu modellerin bulunabilirlikle ilgili sıkıntıları ve bunu kitleye ulaştırabilecek kanalların bunun üzerine oynaması, bununla ilgili yayınlar yapması. Yani online alışveriş siteleri, ikinci el saat sitelerinde müthiş değişken fiyatlar verilmesi, açık arttırma evleri, müzayede evlerinin ondan sonra en önemli detaylardan, önemli kaynaklardan. Bütün dünya çapında gerçekten alım gücü yüksek bir zümre tarafından takip edilen yerler buralar. Bunların finalize ettikleri satışlardaki rakamlar, bu rakamların piyasada duyulması, işte haber sitelerine konu olması, gazetelere sık konu olması, günlerce bunlardan konuşulması ikinci el piyasasını etkileyen faktörlerin başında geliyor bence. Ben çok uzun süredir herhalde ikinci el saatin yani her kanalını aldım ve her kanalına bunu sattım diyebilirim. Fakat son dönemde aslında ikinci el diye geçen fakat ikinci el tanımının bence çok daha dışına çıkan bir olgu var. O da nedir? Birkaç markanın yani herkes biliyor zaten isim vermeyelim birkaç modeli çok değişik bir duruma girmiş vaziyette. Yani butikten girip alabiliyorsanız 8.000 euro. Dışarıdan almaya çalışırsanız 18.000 euro gibi çok daha fazla farklı örnekleri var. Yani bunu ikinci el piyasasının içinde mi düşünmemiz lazım bu markaların bu modellerini yoksa ikinci el piyasası aslında bu yani işte balon diye tabir edebileceğimiz şişirdiğimiz bölümün dışında mı düşünülmesi lazım? Konuşmanın başında bana ikinci el saat nedir diye sordum. Ben de cevap verdim. Bu cevaba göre evet ikisinin aynı yerde olması gerekiyor. Yani sonuç itibariyle bayi kanalında satılmadığına göre burada ikinci el bir saatten bahsediyoruz. Yalnız ikinci el konsept olarak, kavram olarak bayide satılan ürünü ve yetkili satış kanallarının belirlediği parakende fiyatından daha ucuza almanı sağlayacak bir ortam. Evet. Ki bu böyleydi yani. Böyleydi. Her zaman böyleydi. Yani bu over retail yani belirlenen liste fiyatının üzerine satılan ikinci el olgusu belki 5-6 senedir var. Evet. Onlar da bahsettiğim muhtelif modellerde var. Yani teoride belki ikisi aynı tanım altında toplanıyor olsa da pratikte bence ikisi farklı şeyler. Evet. Bu bahsettiğin marka modellerin sürekli prim yapan, astronomik fiyatlara satılan, kesinlikle ve kesinlikle bulunmasında zorluk çıkmasından ötürü insanların ilgisini çeken, medyaya götüren modellerini bir kenara koymak lazım. Gerçekten ikinci el olduğu için, kullanıldığı için belli bir fiyatın altına satılan ürünleri ayrı düşünmek lazım. Yani. İşte açık arttırma evleri dedik. Evet. Açık arttırma evlerinde son dönemde herkesin konuştuğu bir satış oldu. O da Patek Philippe'in 5711'in güle güle modeli mi diyelim artık? Elveda modeli. Elveda modeli. Burada 500.000 dolarlık bir şeyden bahsediliyor, rakamdan bahsediliyor ve herkes bu saatin aslında 500.000 dolarlık bir ürün olduğunu düşünmeye başlıyor. Evet. Onun ötesinde açık arttırma evlerinin aldığı bir komisyon var. Satıcının da bir şey olduğunu düşünürsek, komisyon ödediğini düşünürsek aslına bakarsan yani rakam olarak 500.000 dolar görünen bir saat bu saati satan kişinin cebine giren para olarak 400.000 doların da altında bir rakam çıkıyor. Yani burada aslında göz önünde bulundurulması gereken rakam hangisi? İkinci el piyasası düşünülürse 500.000 dolar mı yoksa 400.000 doların altına düşen bir fiyat mı? Aynı konu bence şeyde de var. Online satış kanallarında da var ki bunların en önemlisi, en bilineni, en yaygını Chrono 24. Chrono 24'te de
herhangi bir saatte, yani fark etmez, ister o hype çok istenilen, talep edilen ya da hiç talep görmeyen saatleri bir arama yaptığınızda yani en kötüsü 50 tane falan seçenek çıkıyor ve fiyat skalası işte $5.000'dan başlıyor, $7.500 kadar gidiyor. $50.000 başlıyor, $120.000 kadar gidiyor. Yani biri satarken hep $120.000 olanı göz önünde bulunduruyor. Biri alırken $50.000 olanı belirliyor. Dolayısıyla bu son 5-6 senede başımıza gelen olay ikinci el piyasasının da dengesini fazlasıyla bozdu diye düşünüyorum. Yani ben bunu satmaya kalktığımda kaç para edeceğini nereden bileceğim? Bakıyorum işte açık arttırma evlerinde kaça satılmış. Online kaynaklardan nasıl bir fiyatlar yazılmış. Ama işin gerçeğinde bir ürünün fiyatı birine satıp parayı cebine koyduğunda ortaya çıkıyor. İkinci el piyasası bizim gerçekten ikinci el diye düşündüğümüz, tabir ettiğimiz piyasa sence nereye doğru gidiyor? Yani ben başta bahsettiğin muhtelif marka model olarak ayırdığın kısmı geçelim, hype modelleri. Normalde ikinci el piyasasının ben her zamankinden daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci el ürünlerin özelliği birinci elden, yani bayi kanalıyla sahip olmakta güçlük çektiğin, belki fiyatından dolayı yakalayamadığın, belki o sırada bayide bulamadığın bir modeli daha uygun fiyata bazı tavizler vererek, gerek kondisyon olabilir, bazen kutusu sertifikası olabilir, bazen başka bir şey olabilir, ama bir şekilde koleksiyonuna katabilmek ya da bileğine takabilmek, bunu sağlıyor ikinci el. Bence ikinci el her zaman çok önemliydi saat için. Biz bu işe işleriz işlemeyiz, o ayrı bir konu. Ve ben her zamankinden daha da önemli olduğunu, gelişmekte olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle pandemi süreci insanları evlerine, bilgisayarların başına kapattığında insanlar bir şekilde alışveriş yapmaya devam ettiler. Bunu da online kanallar üzerinden gerçekleştirdiler. Ben istatistiki bir bilgi yok elimde ama bu işi yapan online kanalların bu zaman zarfında artı yönde bir gelişme kaydettiklerinden eminim. Evet. İkinci el saat alacak insanlara belli başlı önerilerin nelerdir? İkinci el saat temin edebilecek çok yer var. Bunu bilfiil kendiniz gidip görebileceğiniz mağazalardan da alabilirsiniz. Ya da internet üzerinden de alabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde mutlaka bir miktar risk oluyor. Yani modern kanallar bunu neredeyse sıfıra indirmiş de olsa yine de görmediğiniz bir ürünü alıyorsunuz. Dolayısıyla mümkün mertebe referansları yüksek, sektörde bilinirliği olan, güvenilir ve daha önceden yakın çevrenizde alışveriş gerçekleştirilmiş olan kanalları tercih etmenizde fayda var. Bunun dışında zaten ülkemizde de ikinci el işiyle ulaşan pek çok mağaza mevcut. Bunların da kendine göre bir portföyü var. Uzun süredir de faaliyetlerine devam ediyorlar. Bunların içinden kendinize yakın bulduğunuzu ya da ne bileyim aradığınız modeli bulduğunuza giderek, eğer koşullar uyuyorsa alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Son dönemde yine takipçilerimizden, ziyaretçilerimizden gelen bir soruyla kapatalım bu videoyu. Kutu ve sertifika tabii önemli detaylar. Kesinlikle. Özellikle ikinci el tarafında. Evet. Hadi kutu bir derece ama sertifika tabii çok önemli. Bir dostumuz sertifikanın orijinalliğini nasıl teyit edebilirim diye bir soru sormuş kısaca. Yani onun cevabı şu. İster saat olsun, ister saatin herhangi bir bileşeni olsun, ambalajı, kutusu, sertifikası, poşeti, bunların hepsinin tamamının orijinalliği yetkili servis veya yetkili bayi kanalıyla sağlanır arkadaşlar. Yani bu konuda bir şekilde kendinize güvenmiyorsanız ya da şüpheniz varsa mutlaka ama mutlaka saatin yetkili satış ya da servis kanalından destek alın derim. Başka bir şansları da yok. Yani zaten. Başka şanslar Burak da var. abi bu gerçek mi falan diye gelirler. Yani tabii o sorulardan çok alıyorum bu arada. Instagram'daki özellikle takipçilerimizden. Yani ben ya fotoğrafa bağlı olarak bir yorum yapmak istemem kimseye. Bunun riskini veya sorumluluğu almak gibi bir niyetim de olamaz. Tamamen iyi nedenlerden dolayı elbette, yapmak istemediğimden değil. Dediğim gibi en garantisi her zaman yetkili bayiye gitmek ya da servise gitmek. Kanalımıza abone olup bizi takip edin. Sorularınız varsa bizim şahsi e-mail hesaplarımızdan ya da sosyal medya kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Şimdilik herkese yine teşekkür ediyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.